ayrı bölüm halinde vizyona giren ve gerçek bir hayat hikayesine dayanan bu filmin senaryosunda Fransız gangster Jacques Mesri'nin yazmış olduğu otobiyografik çalışma temel alınmıştır. Bu otobiyografi Jacques Mesri'nin ailesini, arkadaş çevresini, hayata bakış açısını ve yaşam tarzını anlatarak başlar. Genç Mesrin, Cezayir Savaşı'na yollanmıştır ve döndüğünde aynı kaderi paylaşan her genç insan gibi o da savaşın ağır travması altındadır. Bu travma, Mesri'nin karakterinde belki de var olan uzlaşmaz, kanunları sevmeyen, isyankar özellikleriyle birleşince ortaya anarşist bir gangster çıkarmıştır. Sigortalı bir işte çalışmak istemediği gibi, fabrikalarda çalışan insanların sömürüldüğüne inanmaktadır. Yıllarca çalışıp kıt kanaat geçinmek yerine direkt sonuca ulaşmak istemiş ve paranın merkezine, yani bankalara odaklanmıştır. Ardı ardına gelen soygunlarla Mesri'nin cesareti karanlık dünyanın insanları tarafından kısa zamanda fark edilir ve bu onu Fransa'nın bir numaralı gangsteri haline getirir. Soyguncu olmasının yanında hem bir katil hem de tüm ülke çapında aranan bir kaçaktır. Girdiği her hapishaneden kaçabildiği gibi her polisten de kurtulabilme yeteneğine sahiptir. Bu yanı da onu daha popüler yapmaktadır. Paris'in göbeğinde çok sayıda polis tarafından yakın mesafeden yoğun ateş altındaki ölümü onu efsane haline getirmiştir. Öyle ki ölümünün üzerinden 45 yıl geçmesine rağmen bu efsane halen tazeliğini korumaktadır. Sinema tarihinde ilk kez Jean-Francis Richard'ın yönetmenliğini üstlendiği bu filmle Mesri'nin hayatı beyaz perdeye aktarılmıştır. Aksiyonla harmanlanmış otobiyografik filmleri seviyorsanız, emin olun ki 4 saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Özellikle filmin bazı sahneleri için 20 kilo alan Vincent Cassel'ın kılıktan kılığa girmesi, soğukkanlılığı ve canlandırdığı karakterle izlenmeye değer. Çekimleri 33 hafta süren bu film, Fransa, İtalya, Kanada ortak yapımıdır. Tenis yıldızı Guy Haines bindiği şehirler arası bir trende, Bruno Anton isminde bir yabancı ile tanışır. Birbirlerini hiç tanımayan bu iki adam, hayat hikayeleri üzerine sohbet etmeye başlarlar ve muhabbet ilerledikçe ikisinin de hayatlarından çıkarmak istedikleri birisinin olduğu anlaşılır. Bir tarafta mutsuz giden evliliğinden kurtulmaya çalışan bir adam, diğer tarafta ise nefret ettiği babasından kurtulmaya çalışan bir evlat vardır. Antony'nin aklına mükemmel bir cinayet fikri gelir. İkisi de birbiri için diğer insanın hayatındaki rahatsız edici kişiyi öldürecektir. Bu fikre göre hem tanımadıkları insanları öldürmekte zorlanmayacaklardır, hem de işleyecekleri cinayet sonrası kimse onlardan şüphelenmeyecektir. Haines, kendisine yapılan bu teklifin bir şaka olduğunu düşünür ve Antony'nin bu söylediklerini ciddiye almaz. İki adam yolculuk sonrası bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar. Ancak Antony bu fikri benimser ve Haines'in karısını öldürmeye karar verir. Ona göre Haines bu iyiliğin karşılığında Antony'nin babasını öldürmek zorunda kalacaktır. Bir atlı karınca üzerinde gerçekleşen filmin doruk noktası, yönetmen tarafından çekilen en karmaşık sahnelerden biridir. Patricia Highsmith'in aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Alfred Hitchcock yapmıştır. Oscar'a aday gösterilen bu film usta yönetmen Alfred Hitchcock'un en önemli filmlerinden birisidir. Hızlı temposuyla ve akıcı kurgusuyla seyir zevki yüksek tutulmuştur. Siyah beyaz filmlere önyargılarınız varsa önce bu filmi izleyin deriz. Roger, istediği her şeye sahip olan bir adamdır. Fakat olması gerekenden çok daha büyük bir lüks içerisinde yaşamaktadır. Bu hayatına devam edebilmesi için de ek bir iş yapması gereklidir. Seçtiği bu ikinci iş ise sanat eseri hırsızlığıdır. Bir galeri açılışında tanıştığı eski bir paralı asker olan Klaas, aralarında geçen muhabbet sırasında ona çok değerli bir tabloya sahip olduğundan bahseder. Roger ayağına kadar gelen bu fırsatı değerlendirmek niyetindedir ve hemen harekete geçip bu değerli tabloyu çalmak üzere planlar yapmaya başlar. Hazırladığı müthiş bir planla birlikte tabloya sahip olan yetenekli adam, peşine düşen deneyimli askerden kaçıp saklanmaya çalışacaktır. Tam bir kedi fare oyununa dönen bu film, Norveç'in en başarılı filmlerinden birisidir. Norveçli yazar Ko Nesbo'nun çok satan kitabından uyarlanmıştır. Filmin yönetmenliğini Morten Taldum yapmaktadır. Bir Norveç filmi olmasına rağmen IMDb puanı 7,5 gibi oldukça yüksek bir puana sahiptir. İnsanlar alışılmış sinema kültürlerinden farklı olan bu tür İskandinav filmlerinin yabancısı olduğundan doğal olarak bu tip filmlere çekinceli bakmaktadır. Bu yüzden de bu tarz muhteşem senaryolardan ancak Hollywood ele alıp çektiğinde haberdar oluyoruz. Gerilim ve sürprizlerden hoşlanıyorsanız bu filmi tüm önyargılarınızı bir kenara bırakıp ilk fırsatta izlemenizi tavsiye ederiz. Komşularınızı her gün görüyor ve selamlaşıyorsunuz. Belki adlarını biliyorsunuz.
Belki de yakından tanıyorsunuz ya da tanıdığınızı sanıyorsunuz. Peki ya sırlarını biliyor musunuz? Bir kolejde profesör olan Michael'ın FBI ajan olan karısı umulmadık bir şekilde teröristler tarafından öldürülmüştür. Bu olay üzerine Michael terör konusuna yoğunlaşmış ve bu konuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapmaya yönelmiştir. Mahalleye yeni taşınan Lang ailesi ilk başlarda dostça görünmektedir. Fakat zaman geçtikçe komşularının garip davranışları Michael'ı şüphelendirir ve evin reisi Oliver'ı uzaktan takip etmeye başlar. Michael'a göre Lang ailesi aslında Amerika Birleşik Devletleri ailesi görünümündeki tipik bir terör hücresidir. Bunu kanıtlamak için deliller toplamaya çalışırken etrafındakileri kendisine inandırmakta güçlük çeker ve çaresizce çırpınan bir adama dönüşür. İzleyiciyi film boyunca düşündüren ve sık sık gelgitler yaşamasına neden olan bu film merak duygusunu üst seviyede tutmaktadır. Akıllarda tek soru vardır. Acaba Michael'ın düşündüğü gibi komşuları terörist midir? Yoksa karısını kaybetmenin yol açtığı stresle gittikçe paranoyaklaşmış mıdır? Filmin başka bir önemli tarafı ise 11 Eylül 2011 terör saldırısından önce yapılmış olmasıdır. Yani 11 Eylül sonrasında birbiri ardına yapılan ucuz antiterör filmlerinden biri değildir. Gerilimin giderek yükseldiği bu film ters köşe yapan müthiş finaliyle de bir şekilde seyirciyi vurmayı başarıyor. İyi bir dram aksiyon izlemek istiyorsanız Arlington yolu sizin için doğru seçim olacaktır. Tatil için Malezya'ya giden Amerikalı 3 arkadaş, kaldıkları yerde uyuşturucunun çok ucuza satıldığını öğrenirler. Bu durum onları çok sevindirir ve hem tatilde hem de evlerine döndüklerinde kullanmaları için bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini düşünürler. Yüklü miktarda uyuşturucu alan bu arkadaşlar, tatilin bitmesiyle birlikte evlerine dönme hazırlığı yaparken içlerinden birinin onlarla gelmeyeceğini ve orada yaşamak istediğini öğrenirler. Arkadaşlarının bu düşüncesine saygı gösteren diğer iki arkadaş kısa bir vedalaşmanın ardından kendi paylarına düşen uyuşturucuyla beraber Amerika'ya dönerler. Aradan 2 yıl geçmiştir ve o zamana kadar her şey olağandır. Ta ki hiç tanımadıkları bir kadın avukatın New York'ta yaşayan bu iki adamı bulmasına kadar. Avukatın verdiği bilgiye göre Malezya'da kalan arkadaşları yüksek miktarda uyuşturucuyla yakalanmaktan ölüm cezasına çarptırılmıştır. Ve infazın gerçekleşmesine sadece bir hafta kalmıştır. Ölüm cezasından kurtulmasının tek bir yolu vardır. O yolda arkadaşlarının Malezya'ya geri dönüp suça ortak olduklarını kabullenmeleri ve cezayı paylaşmalarıdır. Geri dönmeleri halinde arkadaşları için verilen infaz iptal edilecek ve adam başı 3'er yıl hapis cezası alacaklardır. Vicdanın, dostlukların ve insanlığın sorgulandığı bu filmi izleme listenize ekleyebilirsiniz. Aynı evde yaşayan iki parlak üniversite öğrencisi Philip ve Brandon, kusursuz cinayetin var olduğunu kanıtlamak ve böylece kendi zekalarını ispatlamak için eski sınıf arkadaşlarını iple boğarak öldürürler. Cesedi evdeki eski bir sandığın içine saklayan Brandon ve Philip, son derece soğukkanlı bir şekilde bir akşam yemeği daveti verirler. Üstelik bu yemekte yer alan davetliler arasında öğretmenleri, ölen arkadaşlarının ailesi ve nişanlısı gibi isimler de vardır. Hiçbir şeyden haberi olmayan davetli misafirler arasından bir kişi bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelenmeye başlar. Hitchcock, yine tek bir mekan kullanılmasına rağmen filmde ustalığını konuşturmuştur. Bir oda içerisinde işlenen bir cinayet ve sonrasında verilen partinin eşliğinde gerilim izleyicilere işlenmektedir. 4-5 kişilik bir kadro, bol diyalog ve objelerinde bu diyaloglara eklenmesiyle tadına doyulmaz bir film çıkmıştır. Bu film benzer diğer filmlerin aksine, genelde cinayetleri filmin sonunda görmeye alışkın olan seyirciyi ilk sahneden şoke eder ve katilleri de cinayeti de filmin en başına yerleştirir. Diğer filmlerde alıştığımız gizem teması yerini alışılagelmedik bir gerilime bırakırken, bu kez gizemi çözmesi gereken seyirciler değil, filmde yer alan diğer karakterlerdir. Odada katillerin dışında sadece seyircinin yerini bildiği bir ceset vardır ve Hitchcock, filmin geriliminin düştüğü her bölümde yan karakterlerden bir tanesini cesete yaklaştırarak gerilimin artmasını sağlar. Gerilim film boyunca hep yüksek tutulmuştur ve kullanılan kamera tekniği de oldukça başarılıdır. Tek mekanda geçen film, neredeyse kesintisiz olarak çekilmiştir. Çekildiği dönemi göz önüne alacak olursak, ipin ne kadar önemli ve deneysel bir film olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Bu yapıt, Patrick Hamilton'ın aynı isimli oyunundan uyarlanmıştır. Hitchcock, ustalığını bu filmde de bir kez daha konuşturmuştur. Ayrıca Alfred Hitchcock'un yönetmiş olduğu ilk renkli filmidir. Tabiiyim ben, dengenin her daim hassas olduğu bir toplumda, aşkların, nefretin ve intikam duygusunun hüküm sürdüğü birbirinden bağımsız bireylerin öykülerini anlatıyor. İnsanların kanunlar karşısında çaresiz ve öfkeli olduğu bir dünyaya ait hayat hikayeleri anlatılıyor. Arjantin yapımı bu film, Buenos Aires ve çevresinde yaşanan 6 farklı hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Eşitsizlik, adaletsizlik ve yaşadığımız dünyanın talepleri birçok insan için stres ve depresyona neden olmakta. İşte bu film bu insanlar hakkında. Her hikaye sakin başlıyor. Gelişme sürecinde farklı tarzlarda trajediler izleyiciyi gerilim havasına sokuyor.
Finallere doğru ise absürt bir kara komediyle karşılaşıyoruz. Filmin neredeyse tamamına bastırılamayan intikam duygusu hakim. İntikam duygusu gerilimi besliyor ve en sonunda ortaya kara komedi çıkıyor. Film yapısı itibariyle sıkılmanıza izin vermiyor. Bir olaya tam hakim oluyorken bir yenisi başlıyor ve 2 saat ister istemez kolayca geçiyor. Hangi filmi izleyebilirim diyenler için Oscar'a da aday olan bu film güzel bir seçenek olabilir. New England'da tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği çiftliğine büyük bir tutkuyla bağlı 74 yaşında ama dinç bir çiftçi olan Ephraim Cabot genç yaşta bir kadın olan Anna ile evlenir. Daha önce 2 evlilik yapmıştır ve birisinden 2 diğerinden 1 olmak üzere 3 yetişkin erkek çocuğu vardır. Babası tarafından pek sevilmeyen ve temelinde kalacak olan miras yüzünden diğer kardeşleri tarafından sürekli dışlanan Eben rolünde gördüğümüz Anthony Perkins, babasının yeni karısı Anna'ya aşık olmuştur. Anna da ona karşı elbette ki boş değildir. Bir süre sonra Anna'nın hamile kalmasıyla işler daha da karmaşık bir hal almaya başlar. Konu itibariyle bizlere Aşk-ı Memnu'yu anımsatan bu başarılı film, ortaya çıkan drama ve sürekli tırmanan gerginliğiyle izlenmeye değer. Eugene O'Neill'in 1924 tarihli aynı adlı tiyatro oyunundan senaryosunu Erwin Shaw'ın uyarlayıp yazdığı filmi Delbert Mann yönetmiştir. Ira Levy'nin ünlü bir tiyatro eserinden uyarlanan oyun içinde oyun barındıran, çoğu sahnesi tek mekanda ve bir avuç oyuncuyla çekilen, zekice kurgulanmış bir gerilim öyküsüdür. Film, kariyeri bitme noktasına gelmiş ve bunalıma girmiş olan bir oyun yazarıyla, ona maddi manevi her türlü destek olmaya çalışan karısının yaşadığı evde geçmektedir. Evlerine gelen bir mektup, sakin geçen hayatlarını tamamen değiştirmek üzeredir. Bu mektup, Sidney karakterindeki Michael Caine'in oyun yazarlığından etkilendiğini ve kendisiyle görüşmek için randevu istediğini söyleyen bir yabancı hayranından gelmiştir. Bu yabancının davet üzerine bir akşam evlerine gelmesiyle hem evli çiftin hayatı hem de film hareketlenmektedir. Film, izleyicileri sürekli olarak şaşırtması ve her seferinde ters köşeye yatırması ile ön plana çıkmaktadır. Her geçen dakika gerilim ve sürprizler artarak birbirini kovalamaktadır. Michael Caine ve Christopher Reeve'in üst düzey performansları ve filmi sürekli diri tutan yegane unsurlarından Diane Keaton izlenmeye değer. Hiç sıkılmadan tekrar izleyebileceğiniz bu mükemmel filmin yönetmen koltuğunda 12 kızgın adam, Serpico, Köpeklerin Günü gibi üst düzey filmlere imza atmış usta yönetmen Sidney Lumet oturuyor. Death Trap. Death Trap. Death Trap. Death Trap.